4 Ağustos 1922. Türkistan'ın Sarp Dağları'nda buz gibi bir bayram sabahı. Dünyayı sarsan, koca bir imparatorluğun kaderini ellerinde tutan bir adam, şimdi elinde sadece kılıcıyla bir makineli tüfek mangasına karşı tek başına at sürüyor. O, Osmanlı'nın son kudretli paşası. Kimine göre iflah olmaz bir hayalperest, kimine göre bir hürriyet kahramanı. İstanbul'un saraylarından Pamir Dağları'nın eteklerine uzanan bu yolculuk, sadece bir askerin ölümü değil, bir devrin ve büyük bir ülkünün son çığlığıdır. Hazır olun, tarihin en tozlu ve hüzünlü sayfalarını aralıyoruz. Enver Paşa'nın son destanı başlıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın mağlubiyetle sonuçlanması, Osmanlı İmparatorluğu için sadece toprak kaybı değil, bir kuşağın ve bir zihniyetin de sonu demekti. 1918 yılının sisli bir Kasım gecesinde bir Alman denizaltısıyla İstanbul'dan ayrılan Enver Paşa için bu gidiş aslında yeni bir başlangıcın habercisiydi. Berlin'den Moskova'ya, oradan Bakü'ye uzanan bu sürgün hayatı, Paşa'nın zihnindeki Turan idealini daha da körüklemişti. O sadece bir sürgün değil, İslam dünyasını ve Türk halklarını tek bir sancak altında toplama hayali kuran bir ihtilalciydi. Enver Paşa, Berlin'de geçirdiği süre boyunca Sovyet rejimiyle karmaşık bir ilişki ağı kurmuştu. Amacı, Anadolu'da devam eden milli mücadeleye destek vermek ya da gerektiğinde liderliği devralmaktı. Ancak tarihin çarkları farklı dönüyordu. Ankara'daki hükümet, Mustafa Kemal Paşa önderliğinde kendi yolunu çiziyor ve Sakarya'da kazanılan büyük zaferle rüştünü dünyaya ispat ediyordu. Bu durum, Sovyetler için Enver Paşa'nın Anadolu sahasındaki değerini azaltmıştı. Moskova artık Ankara ile doğrudan muhatap olmayı seçmişti. İşte bu jeopolitik kırılma noktası, Enver Paşa'yı Orta Asya'nın derinliklerine, atalarının topraklarına doğru sürükleyecekti. Sovyetler, 1921 yılında Enver Paşa'yı Türkistan'daki basmacı isyanlarını bastırmak ve Müslüman halkı Sovyet rejimine ikna etmek üzere bölgeye gönderdi. Ancak Moskova'nın hesaba katmadığı bir şey vardı. Enver Paşa'nın kalbindeki sönmeyen bağımsızlık ateşi. Paşa, Buhara'ya ulaştığında Sovyetlerin kendisine biçtiği aracı rolünü elinin tersiyle itti. Onun için bu topraklar, boyunduruk altına alınacak bir bölge değil, hürriyetin meşalesinin yakılacağı yeni bir karargahtı. Basmacı hareketi, aslında halkın Sovyet zulmüne, camilerin kapatılmasına ve geleneklerin yok edilmesine karşı verdiği bir tepkiydi. Ancak bu hareket, merkezi bir liderlikten yoksun, yerel korbaşıların kendi bölgelerinde yürüttüğü dağınık bir gerilla savaşıydı. Enver Paşa, bu dağınık güçleri bir araya getirip düzenli bir ordu kurma hayaliyle yola çıktı. Ulu Turan İhtilal Orduları Kumandanı unvanını aldığında, karşısında sadece Kızıl Ordu değil, aynı zamanda yerel aşiretlerin güvensizliği ve kabile çekişmeleri de vardı. Enver Paşa'nın Türkistan'daki mücadelesi sanıldığı kadar kolay başlamadı. Bölgenin en güçlü aşiret liderlerinden biri olan Lakay İbrahim Bek, Paşa'ya şüpheyle yaklaştı. Onu bir Sovyet casusu ya da geleneksel yapıyı bozacak bir ceditçi rakip olarak görüyordu. Paşa, hayatının en zor 3 ayını İbrahim Bek'in elinde tutsak olarak geçirdi. Ancak bu süreçte bile vakur duruşundan ödün vermedi. Sonunda Buhara emirinin araya girmesiyle serbest kalan Paşa, askeri dehasını ve teşkilatçı ruhunu konuşturmaya başladı. Kısa sürede dağınık basmacı birliklerini modernize etmeye, onlara Osmanlı askeri disiplinini aşılamaya başladı. Duşanbe'de kazanılan küçük ama umut verici başarılar, halkın Paşa'ya olan güvenini artırdı. O artık sadece bir Osmanlı paşası değil, Türkistan'ın kurtuluş ümidiydi. Ancak zaman daralıyordu. Kızıl Ordu, modern silahları ve sayıca üstün birlikleriyle büyük bir karşı taarruza hazırlanıyordu.
Enver Paşa'nın Türkistan'daki günlerini sadece askeri bir rapor gibi okumak, onun insan yanını eksik bırakır. Paşa, cepheden cepheye koşarken, kalbindeki en büyük sızıyı eşi Naciye Sultan'a ve çocuklarına duyduğu özlemi mektuplarına döküyordu. Bu mektuplar, bir devrin en güçlü adamının ne kadar büyük bir mahrumiyet içinde olduğunu kanıtlıyordu. Bir mektubunda, kızı için gördüğü güzel bir taşı alamadığını, çünkü cebinde hiç parasının olmadığını anlatıyordu. Allah adına yemin ediyorum ki, bu zavallıların intikamını alacağım derken ne kadar kararlıysa, eşine "Ruhum efendiciğim" diye seslenirken o kadar hüzünlüydü. Son mektuplarından birinde, altında yattığı kara ağaca, eşinin ismini çakısıyla kazıdığını anlatması, onun içindeki ince ruhun ve bitmeyen aşkın en somut göstergesiydi. O, bir eliyle kılıç sallarken, diğer eliyle geleceğe hüzünlü satırlar bırakıyordu. 1922 yılının yaz ayları, Enver Paşa için kuşatmanın daraldığı bir dönemdi. Sovyetler, General Kamenev komutasındaki devasa bir güçle Paşa'nın üzerine geliyordu. Paşa, yanındaki sadık bir avuç subay ve mücahitle birlikte Pamir Dağları'nın eteklerine, Belcuan bölgesine çekilmek zorunda kaldı. 4 Ağustos sabahı, karargah kurdukları Ab-ı Derya köyünde Kurban Bayramı için hazırlıklar yapılıyordu. Bayramlaşma töreni sırasında makineli tüfek sesleri vadide yankılandı. Ermeni asıllı Sovyet komutan, Yakov Melkumov yönetimindeki birlikler ani bir baskın düzenlemişti. Paşa, durumu fark ettiğinde hiç tereddüt etmedi. Atına atladı, kılıcını çekti ve yanındaki 30 kadar atlısıyla birlikte ölüm saçan makineli tüfeklere doğru 4 nala sürmeye başladı. Bu bir intihar saldırısı değil, bir teslim olmama iradesiydi. Paşa, göğsünden aldığı kurşunlarla atından düştüğünde, elinde hala bir miktar ot sıktığı görülecekti. Enver Paşa'nın naaşı, şehit olduğu yerin yakınındaki Çegan Tepesi'ne, Türkistan'ın dört bir yanından gelen on binlerce insanın gözyaşları arasında defnedildi. Mezarı, 70 yılı aşkın bir süre boyunca bir bağımsızlık sembolü olarak gizlice ziyaret edildi. 1996 yılında Tacikistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından naaşı Türkiye'ye getirildi ve İstanbul'da Abide-i Hürriyet Tepesi'nde silah arkadaşlarının yanına defnedildi. Enver Paşa, hataları, sevapları, bitmek bilmeyen enerjisi ve trajik sonuyla Türk tarihinin en özel karakterlerinden biridir. Onun Türkistan'daki son direyişi, bugün bile Orta Asya'daki hürriyet mücadelesinin en önemli ilham kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. O, 41 yıllık kısa ömrüne koca bir cihan savaşını, bir devrimi ve bir hürriyet destanını sığdırmayı başardı.